Gartner'ın kitabına bakalım şimdi. Şu Gartner'ın kitabını da paylaşmıştım ben sizinle. Evet, şimdi mesela en basitinden dinamik kısmına giriş yapacağız. Eğik düzlem üzerinde hareket ediyor. Simultaneous constraint metodu gösteriyor burada. Evet, burada şimdi kuvvetleri yazacağız. Kuvvet dengesini, moment dengesini yazacağız. Bir de nedir? Kinematik kısıtları yazacağız değil mi? Kinematik constraintleri var. Oradan da neler geliyor? Konum, hız ve ivmeleri geliyor. O kısım mekanizmalar dersinde zaten görmüştünüz. Şimdi mesela üzerine gelen kuvvetler neler? Sürtünme kuvveti var, friction. Yani şu ikisi arasındaki sürtünme kuvveti var, Fs. Mg ağırlığı var. Bir de N tepki kuvveti var değil mi? Şimdi free body diyagramında iki tane denklem. Buradan nasıl çıkıyor? Zaten dinamikten de bunu biliyorsunuz. Şimdi bir x ekseni var, bir y ekseni var hareketin. Burada da x ekseni var, küçük x ekseni var, küçük y ekseni var. Şuna dik. Şunlar ona ait ivmeler. Slider'ın ivmesi. İki boyutta, iki düzlemde. Şimdi N tepki kuvveti dedik. Tepki kuvvetinin şu alfa eğim olduğu için ne yapıyoruz orada? Şurası alfa ise şurası 90 eksi alfa. Şurası dik oluyor. Şurası düzleme dik. Şurası alfa olmuş oluyor o zaman. X'te denklemi yazmak istersek n sinüs alfa diyeceğiz. N kosinüs alfa. N kosinüs alfa yukarıya doğru oluyor. Ya da gamma fark etmez. Bu gamaymış. N kosinüs gamma yukarıya doğru. Bunun y yönündeki bileşeni. Şurası y. Küçük y. Burası da küçük x. İki tane düzlem var lokal koordinatlarda. N çarpı sinüs olan x düzleminde değil mi? N çarpı sinüs. Eksi aynı ona paralel f'in bu sefer neyi? Kosinüs. Şurası gamma. Şurası gamma ise şurası 90 eksi gamma. Şurası 90 ya ikisinin toplamı. Şurası da gamma oluyor. O zaman f sürtünme yine x ekseninde dengeyi yazıyoruz. F sürtünme kosinüs. Ff kosinüs oluyor ikisi ama eksi yönde. Bunun zıttı yönünde. Burası artı yöndeyse burası eksi yönde. Tamam. Ff kosinüs gamma dedik. Bu ikisi dış kuvvet değil mi? Şeye etkileyen. X ekseni doğrultusuna etkileyen dış kuvvet. M slider X double dot bunun sol tarafında ne yazıyoruz? Inertia'sını yazıyoruz. Mesela alfa bu yönde hareket edecekse inertia bunun tam zıttı olmuş oluyor. X eksenindeki inertia'sını yazıyoruz. X eksenindeki X double dot. Çünkü kuvvetleri X eksenine indirgemiş olduk. Tamam. Şu birinci denklemimiz X eksenindeki kuvvet dengesinden geliyor. Y eksenindeki kuvvet dengesi N çarpı kosinüs gamma yukarı yönde artı y yönünde eksi ms çarpı g artı f friction'ın sinüs bileşeni sinüs gamma eşittir m slider ys. Slider hareket ederken nasıl hareket ediyor? İki yönde de şeyi var. İvmesi var değil mi? Atalet. Sonra orada sol tarafa da ne yazıyorduk? Inertial force yazıyorduk. Normalde gerçekte nedir bu? Eksi msys, ys double dot mesela eşittir 0 diyoruz ya. Bu aşağı yönde ivmelenecek. Mesela aşağı yönde ivmelenecek. O zaman inertiası yukarı yönde olmuş oluyor. Tamam. Ys double dot'ın artı veya eksi olmasına göre değişecek yani denklemimiz. Sonuçta bunu sağ tarafa yazabiliyoruz inertia'yı. Dolayısıyla burada iki tane denklem var. Friction force nereden geliyormuş? Friction force opposite to motion. Mu çarpı sigma. Evet. Rampa yukarıya doğru giderken motion up to the ramp up yukarıya doğru giderken bu da ters yönde etkileyecek değil mi? Yani şu yönde etkileyecek. Sürtünme kuvveti hareketin yönüne göre değişiyordu. Bu yukarıya doğru giderken harekete karşı olacağı için bu yönde etkileyecek. O zaman pozitif yani eksi var burada. Eksi burada da eksi olacak. Şurada da eksi olacak. Götürecek birbirini. Orası pozitif olacak. Tamam. Finally, note that we two accelerations are not independent. The slope of the ramp constraint motion of the slider must always be parallel to the ramp surface demiş. İki ivme de birbiriyle kısıtlı. Bir tane de şeyden geliyor. Şu kinematikten geliyor. Yani şöyle gösterelim onu da. Şimdi XS'in hızı bu yönde. Rampada. XS'in hızı bu yönde. Y esnası hangi yönde?
Y stat da bu yönde. Peki bu ikisi arasındaki nasıl bir ilişki var hızda? Hızımız şöyle, hızımız v. Aslında v slider'ın hızı bu. Ya da tam tersi şöyle y stat böyle olur. Hızı böyle olur. Bu çünkü şeye gidemeyeceğine göre bu aşağı yönde hareket edecek. Bu sol yatay yönde hareket edecek. Slider'ın hızı bu yönde olacak. Hemen bakıyoruz. Şurası gamma ise x slider nokta y slider nokta dedik. Tamam, şurası gamma ise burası da gamma. Şurası eksi ys nokta olur. Tamam, burası ys noktası, burası eksi ys nokta olur. Tamam, x'e şurası gamma. Şunun karşısına gelecek. Şöyle hız vektörümüz bu yönde olsa ya. Şurası eksi ys. Eksi ys nokta. Yani şurası xs nokta. Şurası eksi ys nokta. Şu bizim hızımız. vs slider hızı. Ne olur? Şurası da gamma olur değil mi? Şu paralel kenardan. vs teğet. vs bu şekilde gidiyor. Çünkü vs nasıl teğet? Slider'ın hızı bu. Şu eğriye dik hareket. Bu eğri yönünde üzerinde hareket ediyor. Bunlar, yani şuradaki şeye şurada çubuğa bağlı ya, o çubuğa dik oluyor şu hızı. Onun da iki tane bileşeni oluyor. Yatay ve dikey. Yatay ve dikey bileşenler olmuş oluyor. Karşısı ne olmuş oluyor? Karşı bölü komşu. Yani tanjant alfa olmuş oluyor. Karşı bölü komşu. Yani eksi ys bölü s eşittir tanjant alfa oluyor. Tamam. O zaman x double dot s de aynı şekilde x double dot s tanjant gamma eksi y double dot s. Şimdi 3 tane o zaman denklemimiz var. Çok iyi. Şuradan ivmenin kısıt denklemi geliyor. Şimdi denklemlerimizi bir yazalım. Sonra onun şeyin mantığını anlatacağım. Buraya kadar zaten bilmeniz gereken bir mekanizmada hız ve ivme analizi ve konum analizi, onun dışında artı üzerine kuvvet analizi. Bunların hepsini gördük. Yani şu ana kadar hepsini gördük. Çünkü biz kinematik constraint'leri nereden çıkartıyorduk? Mekanizmalar dersinden geliyordu onlar değil mi? Mekanizmalar dersinde gördüğümüz kısımda. Onları zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla denklemlerin hepsini çıkartıyorsunuz. Kinematik ve dinamik denklemlerin hepsini çıkartıyorsunuz. Şimdi burada n sinüs gamma direktman formülasyon, bunun MATLAB'te çözümü nasıl olacak? Simülasyonu nasıl yapacağız? Simulac'te bunun simülasyonu, simultaneous constraint metodun simülasyonu nasıl yapacağız? Onları göstereceğim. FF neydi? FF de sigma çarpı mu çarpı n değil mi? Mu sürtünme katsayısı. İkisi dinamikten geliyor. Üçüncü de şeyden geliyor. Şu constraint. X double dot s tanjant gamma eşittir eksi y double dot s. Tamam, artık bundan sonrası matematik. Şimdi ne yapacağız? Burada bunu çözerken denklem takımlarımızı elde ettik. Bilinmeyenler vektörü ayrı bir yerde, bilinenler vektörü ayrı bir yerde, katsayılar matrisi ayrı bir yerde oluyor değil mi? Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi bilinmeyenler neler? X double dot, Y double dot, N. N tepki kuvveti. 3 bilinmeyen var, 3 denklem var. Bunu çözeriz. Matrisimizi yazalım. 3'e 3'lük. Şimdi bu tarafta bilinmeyenler vektör. Bilinmeyenler neler? X double dot, double dot S, Y double dot S. Bir de N bilinmiyor değil mi? Şimdi şunu ne yaparız? Bunu sol tarafa atarız. Eksi bu oldu. Eşittir 0 oldu. Bunu sol tarafa atarız. Eksi bu eşittir 0 oldu. Güzel. Bunu da yine sol tarafa atarız. Şimdi kolaylaşsın. Artı y eşittir 0 oldu. Sağ tarafların hepsini right hand side'leri sıfırladım. Şimdi bakıyoruz. Şimdi matrisi nasıl yazacağız? Şurayı kapatalım. XS, YS, N şeyimiz var değil mi? Bilinmeyenleriniz bunlar. N var. Demek ki burada N parantezine alabilirim ikisini. Şu ikisini N parantezine alırsam ne olur?
sinüs gamma eksi mü sigma mü kosinüs gamma. Bu bir katsayı. Bir de ne olacak burada? Şimdi eksi x'ini manipüle ediyorum şimdi. Eksi m x'si bu tarafa attım. Çünkü birinci satır çarpı sütun çarpı şeyi ya. Matris eşitliği nedir? Satır çarpı sütun. Matris çarpımı. Şu ikisi. Satır çarpı sütun. Şimdi bunun x'in karşılığında bu var. Bunun katsayısının o zaman ne olması lazım? Eksi ms olması lazım değil mi? Gayet basit. Satır çarpı sütun eşitliği. Sonra burada gizli bir tane y double dot s'imiz var. Gizli bir tane y double dot s var. Neden gizli? O sıfır çünkü. Onun katsayısı sıfır. Aslında o denklemde mevcut ama katsayısı sıfır. Dolayısıyla bu sıfır. Tamam mı? Hep bu sırada gidiyor yani. X double dot s, y double dot s, bir de n. Katsayı çarpı n şeklinde. Denklemi manipüle ediyoruz. Bunun katsayısı ne? Bunun katsayısı da bu üçüncünün yani n'in katsayısı bu. Bilinmeyen kısım sıfır. Eşittir sıfır. Şu kısım sol tarafta yok. Bilinen tarafı sıfır. Devam edelim. İkinci denkleme geçtik. İkinci denklemi nasıl manipüle ederiz? Mesela bak burada bilinenler kısmı var. Bunu ben bu tarafa da çünkü MC kütlesini biliyorum. Gravity due to acceleration 9.81. MC slider'ın zaten kütlesi. Şu ikisi ne olacak? Bunu artı tarafa attım. Artı ms g oldu değil mi? Bu sefer burada gizli bir tane x double dot s var. Gizli bir tane x double dot s 0 var. Artı şu kısım n çarpanlarından oluşuyor. Şu kısmı ne yaptım? Ben bu tarafa atabilirim. Sonra burada eksi m. Y double dot s'in başında, slider'ın başında eksi m var. Eksi ms var. Dolayısıyla şurası şu eksi ms olacak. Şunun katsayısı. Bunun katsayısı 0 olacak. Satır çarpı sütun ya. 0 çarpı x double dot s. ys eksi ms y double dot s. Sonra n parantezini aldım şurayı. Şuraya n parantezini aldım. Şunlar ne ilişki? Bunun da katsayı olarak geldi. Sonra bilinenler kısmında ms çarpı g. N'in katsayısı ms çarpı g. Tamam. Üçüncü denklemi nasıl manipüle ederiz? Hocam o negatif işaret xs'in de önündeki negatifi etkilediği için matrise yazarken pozitif olarak yazıyoruz xs ve y'si ama katsayısında eksi mi almamız gerekiyor? Bir dakika bir saniye bakayım. Denklem nerede? Denklem eksi ms xs. Eksi bu tarafa almış. Ha yok ya şey yapmış bu aynı denklem. Ya aynı şey de aslında bunu eksiyle çarparsan ne olur bu? Denklemin her iki tarafını eksiyle çarparsan bak şöyle olur. Yine hep eksiyle çarpalım. Bak bütün denklemi eksiyle çarpalım. Şu değişmez. Şu sıfır zaten sıfır. Eksi sıfır artı sıfır değişmez. Şurası eksi olur. Bunu eksi yapmak için de ne olması lazım? Bak. Burayı eksiyle çarpmak ne demek? Eksi sinüs artı mü demek değil mi? Bu da zaten eksi sıfır. Hiçbir şey ifade etmiyor. Şu eksi sıfır sıfır yutuyor. Şu da artı sıfır fark etmez. Şurası ms oluyor. ms 0 y ise şu kısım değişiyor. Eksi sinüs gamma y artı mü çarpı sigma kosinüs gamma y oluşuyor. Anladın mı? Evet tamam anladım. Yani onu eksiyle çarpmış. Fark et. Ya sola atmış sağa atmış. Aynı şey. Şimdi diğer tarafta da aynı şeyi yapmış. Yine denklemi her iki tarafını eksiyle çarpmış. Şurası artı zaten. O zaman ne oluyor? Burası eksi kosinüs gamma oluyor. Şurası eksi oluyor. Başına eksi koymuş. Başına eksi koymuş. Sonra burası normalde artıydı. Artı msg'ydi. Burası eksi olacak. Eksi msg olacak. Bir şey değişmiyor yani. Sonra şunun başına eksi koyuyor. Şu da pozitif yapıyor. Tamam sıfır zaten yutuyor. Şimdi şuna geçelim. X double dot s'in başında ne var? Tanjantlama var. Tanjantlamayı yazdık. Sonra y double dot s'in başında katsayısı 1, gizli katsayısı 1. Sonra n var burada. Artı 0 çarpı n var. Değil mi?
yok yani burada gözükmüyorsa o zaman o sıfırdır onun katsayısı. Demek ki n'in katsayısı da sıfır. Bilinenler tarafından sol right hand side'da yine burası sıfır. Bir şey yok. Bilinenler kısmında yok, sıfır. Dolayısıyla tanjant gamma 1, 0, n 0 oldu değil mi? Dolayısıyla bizim denklemimizi bu hale getirdik. Artık tek bir matris formunda ben bunu MATLAB kodu olarak yazabilirim. Şimdi yazalım fonksiyonumuzu. Şimdi şöyle, MATLAB'de bir tane şey bloğu var. Function bloğu var. Şu function bloğuna function out eşittir. İşte şeyin ismi, oradaki içerisindeki bloğun ismi U diyoruz. U'lar input oluyor. Output'lar da çıkışımız oluyor. Bizim sistemimize girişler mesela neler? Ona bakacağız. Sonra çıkışlarına bakacağız. Sistemin çıkışlarına. Sistemin çıkışları şunlar. X double des, Y double des, R. Değil mi? O bir matris olacak. Inverse. Şunun inverse'ünü alacağız. Inverse çarpı şu kısım eşittir bizim çıkışlarımız olacak. Gayet mantıklı. Dolayısıyla bizim sisteme girişlerimiz ne olacak? İşte x dot'lar, y dot, x dot, işte x dot, y dot. Friction olduğu için bu hıza bağlı. Hıza bağlı değişeceği için ben bunun artı veya eksi olmasına nasıl karar veriyorum? Hıza bağlı, tamam mı? Bu hızın pozitif veya negatif olmasına göre değişiyor. Pozitif yöndeyse, pozitif direction'daysa hız, o zaman artı alıyor, dump direct oluyor. Negatif direction'daysa hız eksi alıyor. Yukarıya doğru çıkıyor anlamına taşıyor. Yani dolayısıyla benim hız bilgisine ihtiyacım var. Demek ki benim input'um neler? X dot ve Y dot. X dot ve Y dot'ın hız bilgileri. Şimdi buraya vektör form yazıyorum. Şimdi bir tane function bloğu oluşturuyorum. Script açtım. Function subfunction yani function out dedik. Eşittir ramp slider. Bu şeyin ismi. Ramp slider bizim ilgilendiğimiz mekanizmanın ismi. Ramp slider U dedik. Kaydedelim. Ramp slider M diye bir tane dosyanın içerisinde kaydettik. Tamam mı? Şimdi bakalım. End dedik şuna. Şunu function'ı kapatmak zorundayız. Ne demiş şimdi burada? Function. Şuna bir ismini şeyini yazalım. İçeriğini yazalım. Ne işe yarıyor bu bizim fonksiyonumuz? Function to compute accelerations slider ona lines ve with friction. Yani ivmeyi hesaplamak için slider'ın ivmelerini hesaplayacağız. Incline ve eğik düzlemde friction yani sürtünme kuvvetine sahip eğik düzlemde ivmeleri hesaplamamızı sağlayan bizim şeyimiz, fonksiyonumuz. Daha sonra Simulink fonksiyonuna geçeceğiz. Bunu Simulink'te adapte edeceğiz. Şimdi onun içerisine embedded fonksiyon olarak gömeceğiz şurayı. Şimdi bizim girişlerimiz neler? Function out eşittir left slider U dedik değil mi? U1 diyelim. U1 eşittir ne? U1 eşittir statmış. Böyle yazmamız gerekiyor. Stat. Slider'ın hızı. X bileşeni. Slider'ın hızının X bileşeni. U2 de slider'ın hızının 2 tane girişi olacak. Y dot. Y bileşeni. Şimdi küçükken ne dedik? Slider'ın kütlesi. Onu 1 almışız kilogram cinsinden. Tamam, M eşittir 1 dedik. Gamma bizim şeyimiz eğik düzlemin açısı. O da 30 çarpı pi bölü 180. 30 dereceymiş. O da radyan cinsinden değil mi? Çünkü kosinüs sinüs radyan olarak büyüyordu. Mü bizim sürtünme katsayımız. O da 0.560. Sürtünme katsayısı. G'de gravity due to acceleration. O da 9.81 alabilirsin. Ne almış? Bu 9.86, 87 almış. Fark etmez. Metre bölü saniye kadar. Şu bilimsiz zaten. Tamam. Compute ne diyor burada? Compute the down ramp velocity. Find direction of friction force. Friction force sürekli değişiyor hareketin yönüne göre, hıza göre. Ona nasıl karar verecek? Hızın mutlak değerini kontrol edecek. Yani hızın şöyle diyelim. The friction force dedik. Tamam. Şimdi bir kere hızın bileşeni nedir?
Stat diye bir şey tanımlayalım. Bu şeyin slider'ın hızı olsun. Slider'ın hız vektörü. Fakat bu iki bileşenden oluşuyor değil mi? Slider'ın hem x ekseni ne dedik? Slider'ın hem x'teki hız dedik. X stat slider istedik. Hem de slider'ın y'deki hızı dedik değil mi? Şu küçük biraz yani şey. Şunu büyük hep çiziyorum. Şu aslında küçük olacak ha. Şu V slider S stat. Slider'ın hızı. Nedir? O da şeye bağlı ya şuradaki çubuğa bağlı. Çubuğa her zaman T'ye olacak şekilde. Hızı. Hızının olması lazım. Tamam. Şurada düzgün çizemedik. Şurada, şunun üzerinde. Şöyle ha. Hız bileşeni bu şekilde olacak. O zaman ne oluyor? İki tane. Hem x ekseninde hem y ekseninde olacak. Slider bu şekilde gidecek. Tamam. Şimdi slider'ın o zaman nesi var? X'si var, y'si var. Değil mi? Şimdi hemen bakalım. Stat eşittir nasıl yazmış? Slider'ın hızını şöyle dedik. Şöyle. Tekrar açalım. Şöyle şunun üzerinde göstereyim. Tamam. Şimdi x ekseni bu. Y ekseni de şu. Gamma şu. Slider'ın hızı bu. Tamam mı? Şu stat. Şuna dik. Dolayısıyla T. Tam slider'ın hızı bu şekilde gidiyor. Fakat bizim x eksenimiz burada, y eksenimiz burada. Şu düzlemle yani düzleme hep her zaman ne gidiyor? Paralel. Şu düzleme paralel olması zorundası değil mi? Bu da bunun üzerinde kayması için. Gayet basit mantık. Fakat bizim x koordinatımız, y koordinatımız, lokal koordinatlarımız bu şekilde. Şu düzlemse, düzleme paralelse şu açı, şu ikisi arasındaki açı ne olması lazım? Gamma. O zaman x eşittir neydi? U1'di. X dat eşittir U1'di. Y dat hızı yani. Y dat da neydi? U2 idi değil mi? Y dat da U2 idi. U2'nin eksisini alacağız. Eksi U2. Eksi U2. Ben bu VS'ye nasıl ulaşırım? Eksi U2 kosinüs 90 eksi alfa. 90 eksi alfa. 90 eksi gamma. Kosinüs 90 eksi gamma da yani eksi U2 sinüs gamma olmuş oluyor değil mi? Kosinüs 90 eksi gamma sinüs gamma olmuş oluyor. Şimdi x dat'tan peki ben buraya nasıl ulaşırım? X dat kosinüs. Şu bileşeni. Şu ikisinin toplamı ya bileşeni. X dat kosinüs. Yani U1 kosinüs gamma. U1 kosinüs gamma eksi U2 sinüs gamma eşittir S dat olmuş oluyor. Tamam mı? S dat'ın yönüne göre eğer downward hareket ediyorsa friction force'umuz böyle oluyor. Buna zıt oluyor. Eğer yukarıya doğru hareket ediyorsa S dat hızımız, friction force'umuz bunun zıttına oluyor. Dolayısıyla S dat eşittir U1 kosinüs gamma eksi U2 sinüs gamma yazacağız. U1 kosinüs gamma eksi U2 sinüs gamma yazacağız. Tamam. Şimdi U1 çarpı kosinüs gamma eksi U2 çarpı sinüs gamma dedik. Tamam mı? If x dat büyüktür sıfırsa if x dat burada bir tane if condition'ımız var. X dat büyüktür sıfırsa siz programlama dersi falan gördünüz değil mi? Programlama, mühendislik, matematik falan bunları biliyorsunuz zaten. If s dat büyüktür sıfırda sigma eşittir 1. Yani sigma dediğimiz şey o yönünü belirliyor. Signal function. S dat büyüktür sıfırsa
signum function 1, F friction force bu yönde. Eğer S-stat küçüktür sıfırsa o zaman ne olacak? Bunun hızı yukarıya yönde olacak. Negatif direction'da olacak hızı. Negatif direction'da olduğu için bu sefer pozitif bunu zıtlayacak yani. Şeyi zıtlayacak. F friction force bunun zıttı olacağı için sigma eksi 1 olacak. Tamam mı? Daima hıza göre karar veriyoruz sürtünme kuvvetinin. Sürtünme kuvveti. Hareketin yani. Hareket hıza bağlı. Hızın yönüne göre karar veriyoruz. Sürtünme kuvvetinin yönüne. Dolayısıyla bunu yazdık. Şimdi devam edelim. Kodda başka neyimiz var? Tamam bu bizim fonksiyonu. Bu zaten bu matrisi yazacağız. Bilinenler bilinmeyenler matrisini yazacağız. Inverse'ünü alacağız. Yani direktman şu matrisi yazsak bizim işimizi görüyor artık. Neredeydi o? Şu matrisi yazacağız. M ne dedik? Küçükken dedik değil mi MS küçükken fark etmez. Küçükken diye tanımlamışız. Virgül. Bu matrisi yazıyoruz. Bu matrisi nasıl yazarız? Buna A matrisi diyelim. A matrisi eşittir M0 virgül. Eksi sinüs gamma artı sigma çarpı mü çarpı kosinüs gamma değil mi? Alta geçtik. Alt satıra geçtik. 0 virgül M virgül eksi parantezinde kosinüs gamma artı sigma çarpı mü çarpı sinüs. Peki. Geçtik. Tanjant gamma virgül 1 virgül 0 dedik kapattık. A matrisini kapattık. Şimdi x double bizim out vektörümüz nedir? Out vektörümüz x double dates, y double dates, n. Bilinenler B'de bilinenler vektörü diyelim. Bilinenler vektörü 0 noktalı virgül eksi n çarpı g noktalı virgül 0. Bunu da yazdık. Out eşittir o zaman ne olacak? Inverse A çarpı B olacak değil mi? Yani şu matrisin tersi üzeri eksi 1 üzeri eksi 1 çarpı şu. Şu bizim A matrisimizdi. Buna A matrisi dedik. Şuna da B vektörü dedik. Şuna da B vektörü dedik. Tamam. Şuna da output vektörü değil mi? Output vektörümüz 3'e birlik bir vektör. Yani ne çıkması bekliyoruz biz buradan? 3'e birlik bir vektör çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bunu artık yazabiliriz. Ne derler ona? Simulink içerisine dahil edebiliriz. Sistemin Simulink içerisine dahil edebiliriz. Tekrar bir kontrol edelim. Bir hata olmasın. M dedik, 0 dedik, eksi ne bu ya? Eksi sinüs gamma, tamam. Eksi sinüs gamma artı sigma çarpı mü çarpı kosinüs gamma, tamam doğru. 0 M eksi kosinüs gamma artı onu başa almış, fark etmez. Şurada şunu kapatacağız. Şurada kapatalım şöyle. Tanjant gamma 1 0 tamam güzel. B'de bu da 0 eksi m g 0 tamam. A output eşittir inverse A çarpı B. Tamam mı? Simultaneous constraint equation'ımız bu. Buradan yaptık. Peki devam edelim. Şimdi ramp slider'ı çalıştıracağız. Ramp slider'ı nasıl simülasyonunu yaparız? Bir tane Simulink bloğu açarız. Şimdi bir tane ne diyeceğiz? Function. User defined function. Geliyoruz library browser'dan. Geldik. User defined function dedik. Interpreted MATLAB function seçtik. MATLAB function olarak attık. Bu MATLAB function ismi bizim function'ımızın ismi. Bizim function'ımızın ismi neydi? M file'daki. Neydi? Ramp slider değil mi? Ramp slider.
Başka bir isim yazmayın yani. Burada fonksiyonda neyse ve lokalde nerede kayıtlıysa orada onun ismini yazacaksınız. Ramp slider dedik. Output dimension'ımız ne? 3. Üçe biz de vektörü böyle yazalım. 3. Ya da 3 mü diyelim? 3. Tamam mı? Şimdi şu hangi fonksiyonumuzdur? Ramp slider function. Peki bir tane şuradan max aldık. Buraya girişlerimiz neler bizim? Şurası girişti. Inputlarımız U'lar. Outputlarımız zaten X double dot, Y double dot şeydi. Değil mi? Şuraya bir de demax yapalım. Bir dakika. Demax aldık. Yazdık. Demax aldık. 3 tane. 3'e number of output'umuz 3. xd dot slider. xd dot s. Slider'ın x eksenindeki direction'daki ivmesi. yd dot s. Slider'ın y direction'daki ivmesi. Double dot. Bir de n. N zaten çıkıyor. Bu normal force. Tepki kuvveti. Şuna bir tane scope atalım. Şu tepki kuvvetine bakarız. Şu zaten normal force. Normal force. Peki. Slider'ın x double dot. Bunu ben integrator alıp bunun hızına geçmem lazım. Bir tane integrator bloğu yazdım. İntegralini aldım. X dot s'e geçtim. Buradan bir tane başlangıç koşullarını tabii 0 olarak veriyoruz mesela. Başlangıç koşulları da buraya ekleyebiliyorsunuz. Initial condition'a şöyle. Initial condition, limit output falan output'u sınırlandırabiliyorsunuz. Şimdi buradan aldım. Şu x datesi buraya koydum. Y datesi geldim. Yine buradan aldım. Buraya koydum. Girişlerimiz x dates, y dates girdi. Tamam. Güzel. Şimdi bir tane daha integrator alacağım. Bir tane daha integrator attım. XS. XS'e geldim. Bir tane daha integrator attım. YS'e geldim. Şimdi XY grafı çizersem XY graf bu karelerini kareköklerini alıyor. Yani ne oluyor? Bunun aslında slider'ın konumuna geçmiş oluyor. Yani tam şu slider'ın konumunu her noktada hesaplayabiliyorum artık. Ve bunun trajektörisini, yörüngesini çizdiriyorum bu şekilde. Şimdi dolayısıyla kodumuzun burada bu şekilde çalışması lazım. Şimdi çalıştıralım o zaman. Simulation time ne olsun? 10 saniye sürsün mesela. Başka burada ekleyeceğimiz bir şey var mı? Modeling kısmına geldim. Modeling kısmında model settings, variable step, koy, solve bir test. Burada 45'e göre çöz. 1'e eksi 3 maksimum step size olsun. Küçük olsun yani step size'ımız. Tamam. Şimdi run'a bastım. Şimdi bunun simülasyonuna bakalım. Evet. Konumu nasıl gördüğünüz gibi konum bu şekilde. Sıfırdan başlıyor. Bu şekilde hareket ediyor. Normal force'un değişimi nasıl? Tepki kuvveti de sabit. .6 şu ikisi arasında. Tepki kuvveti değişmiyor. Peki simülasyon bu şekilde. Tamam. Şimdi burada ne yapmak gerekiyor başka? Yukarıya doğru çıkması için benim buna ne hızı vermem lazım? Initial condition'ları değiştirelim mesela. Initial condition'ları ne yapabiliriz? X dot eksiden başlasın. Initial condition. Yukarıya doğru çıkacak yani. X dot mesela eksi 1 olsun. Y dot da
şu yönde olması için ne olması lazım? Şimdi şurası y, şurası x. Değil mi? X dat eksi olursa bu yönde olacak hız vektörümüz. Y datın da pozitif olması lazım değil mi? Slider'ın böyle gitmesi için. Slider böyle gidecek, sonra sürtünme kuvvetini yenecek diyelim, atıyorum. Belli bir süre sonra bu sürtünme kuvvetinden sıfırlanacak hızı tekrar ağırlığın etkisiyle böyle gitmesi lazım. Yani önce böyle gidecek, sonra böyle gitmesi lazım değil mi? Bak, initial condition'ı verdiğimiz, değiştirdiğimize göre. Y eksi y, şurası da artı y. Pardon, eksi xs, yani eksi 1 verdik. Bu yöndeki hızına da ne olacak? Artı versek. Gayet güzel olacak. Eksi 1 verdik. Buna da artı 1 verelim. Şimdi gözlemleyelim bakalım. Aynen bizim beklediğimiz gibi olması lazım. Bakın önce yukarıya çıktı, sonra ne oldu? Sonra aşağıya indi değil mi? Burada yukarıya çıktı, sonra aşağıya indi. Slider'ın konumu. Yine beklediğimiz gibi yani, değil mi? Önce yukarıya çıkıyor, sonra aşağıya indi. Peki. Bir ara verelim, devam edelim. Başka bir soru çözelim. Tek soruda tabii anlamamış olabilirsiniz simülasyonun mantığını. Ama bütün dinamik analizler bu şekilde yapılıyor yani. Sen şu kuvvet denklemlerinin elinde mesela istediği kadar karmaşık olsun. Yine fonksiyonu bu şekilde yazıyorsun. Tüm zamanlarda, bütün açılarda falan hepsini çözüyorsun. Dolayısıyla bu kitap çok güzel bir kitap yani. Her zaman faydalanabileceğiniz bir kitap. Bütün problemlerinizi uyarlayabilirsiniz. Devam ederiz yani. Başka örnekler de çözeriz şimdi. Şimdi bir de pendulum kısmını ekleyelim. Birazcık da sistemi karmaşıklaştıralım. The free body diagram of the slider block with the force between the pendulum and the slider is shown. Note that the convention use of force attribute is. Tamam. F pendulum slider, yani pendulumun slider'a uyguladığı tepki kuvveti. Bir de şuradaki joint, yani artık şey de dahil ediyor sisteme. Bu şekilde ya. Şurada bir joint var değil mi? Şu joint'in de tepki kuvveti, joint üzerine gelen tepki kuvvetlerini dahil ediyoruz. S'ye direction'da. Bu da rotating joint, yani revolute joint. Peki. Orada da FPX constant force'lar neler? FPSX, FPSY, FPSX olması lazım. FPSY olması lazım. Daha sonra yine FPSY, tabii FPSY. Bu sefer ne olacak? FC, yani slider'ın pendulumu uyguladığı tepki kuvveti, slider'ın pendulumu diye bileşim. Yani bunlar nasıl yazılıyor? Daha sonra yönleri zaten değişecek. Denklem üzerinde o kendi yönleri birbirlerinin tam zıttı olacak şekilde. Tamam mı? Tepki kuvvetleri yani birbirini götürüyor. İç bağ kuvvetleri. Şimdi burada burayı ayırdığımızda pendulum serbest diyagramını çizdiğimizde F slider'dan pendulum kuvvet, Y direction'da, slider'dan pendulum kuvvet. Pendulumun nedir? Sarkacın nedir? Kütle merkezi. Değil mi? Aşağıya doğru salınacak. Bu salındıkça bu da kütle merkeziyle şey arasında, oradaki slider üzerinde arasındaki uzaklık değil mi? Yani o kütleye bir de pendulum eklemiş olduk. Yani sarkaç eklemiş olduk. Peki oradaki rigid body denklemlerimizi nasıl değiştireceğiz? Yine en sinüs gamma ne gelecek tek ekstradan? Nasıl da bizim denklemlerimiz? En sinüs gamma, en sinüs gamma, en kosinüs gamma ne gelecek? Eksi slider'ın pendulumu ile kuvvet gelecek. X direction'da, tamam. Bir de slider'ın pendulumu ile Y direction'da kuvvet gelecek. Şu ikisi aynı kalacak, tamam mı? Şu ikisi aynı. O zaman onları tekrar baştan yazalım. Şunlar neden eksi yönde?
Fark etmez. Bunu artı yazalım. Mesela bir tanesini eksi kabul ediyorsak mesela şunu pendulumu slider uyguladı kuvvet. Tamam burası pozitif. Bu ikisine pozitif yazabilirsin. Fark etmez. Pozitif yazmış. Burada eksiyle çarpınca ikisi de negatif olmuş. Tamam. Yani eksiyle çarpınca ikisi de negatif olmuş. Aslında pozitif normalde. Bu bunu düzeltiyor ya sistemi düzeltmesi için. Yani düzeltince buradaki eksi ms gibi ne oluyordu? Artı oluyordu. O fark etmiyor. Şimdi x direction'daki force equation'ı yazalım. N sinüs gamma pendulum eklenmiş hali. N sinüs gamma eksi sigma signum fonksiyonu. Sigma çarpı mü sürtünme katsayısı. Sigma çarpı mü çarpı n çarpı kosinüs gamma dedik. Bunu denklemi düzenleyeceğiz. Eksi F slider'ın penduluma uyguladığı tepki kuvveti x direction'da eşittir ms xs double dot. Slider'ın inertia kuvveti, x direction'daki inertia kuvveti. Sonra şunun n kosinüs gamma eksi msg slider'ın ağırlığı eksi yönde artı sigma mü n sinüs gamma eksi f slider'la pendulum arasındaki y direction'daki tepki kuvveti ms y double dot y double dot s. Tamam, bu bizim ikinci denklemimiz. Daha sonra pendulum denklemleri nasıl yazılıyor? Pendulumun serbest diyagramında. Şu ikisi şu neydi? Serbest diyagramıydı. Slider'ın serbest diyagramıydı. Şimdi slider'ın pendulum uyguladığı kuvveti. Bu artı eksi birbirinin tam zıttı olacak. Peki. Şimdi bunu artı yönde diye kabul edersek bu sefer x direction'da yazacak olursak FSPX neyle dengeleniyor? Ağırlık merkezindeki x direction'daki pendulumun ivmesiyle değil mi? Sadece pendulumun ivmesiyle dengeleniyor. O zaman ne diyeceğiz buraya? FSPX slider'la pendulum arasındaki x tepki kuvveti, x yönündeki tepki kuvveti eşittir neymiş? MP pendulumun kütlesi çarpı xp double dot. Pendulumun ivmesi değil mi? X direction'daki ivmesi. Bu birinci denklemimiz. X yönündeki kuvvet dengesi. Y yönündeki kuvvet dengesini yazacak olursak ne var? SPY var yukarıda. Ağırlığı var pendulumun. Şu ikisinin farkı eşittir ne olacak? İvmesi Y yönündeki inertia kuvveti olacak. FSPY. Bu da dördüncü denklemimiz. Peki. Şimdi bir de moment şeyimiz var. Pendulum bir de dönüyor değil mi pendulum? Sarkaç bir dönme hareket yapıyor. Slider kayarken sarkaç da dönecek. Tamam, aynı anda slider buraya doğru giderken sarkaç da bunun etkisi altında böyle hareket edecek. Saat gibi yapmış. Relatif bir hareket yapacak. Bu da hem dönme de aynı zamanda yapacağı için. Peki burada dönerken neye göre moment alıyoruz? Mesela şuraya göre moment alırsak neye göre bu dağılmış momenti bekliyoruz? Evet. SP'leri yok etmemiş. Ağırlık merkezi yani şuraya göre moment almış. Ağırlık merkezine göre moment alırsak FSPY MPG'yi yok etmiş. MPG'yi yok etmiş. I alfa bir kere I alfa atalet momenti. FSPY kosinüs VP kosinüs teta P demiş. Teta pendulum ne olması gerekiyor? Teta pendulum şu. Teta P.
RP şu uzaklık. RP kosinüs teta P. FSPX çarpı RP kosinüs teta P. Bu ne yönde döndürüyor? Saat yönde döndürüyor değil mi? Saat yönde negatif. Şu ne yönde döndürüyor? Sinüs bileşeni. RP'nin sinüs bileşeni. RP'nin sinüs bileşeni çarpı ne diyeceğiz? FSPY. FSPY çarpı RP sinüs Y. Bu da saat yönünün tersine döndürüyor. O da pozitif. Yani RSP sinüs PY çarpı sinüs teta P eksi RP kosinüs teta P SP'ye eşittir ne olacak? Atalet momentine eşit olacak. IP çarpı alfa pendulumun açısal ivmesi. Tamam, o zaman o denklemi de yazalım. Moment equation'dan gelen. Çünkü şu slider dönmüyor. Slider'da sadece kuvvet dengesi. Slider ağırlık merkezi ekseninin tarafına dönmüyor. Dönen ne? Pendulum. Şu pendulum force pendulum bir şeydir, değil mi? Asıl bizim sistemimiz bu artık. Oradaki moment dengesini yazalım. Eksi RP çarpı kosinüs teta P F slider'ın pendulum olduğu tepkinin Y direction'ı artı RP çarpı sinüs teta P F denklemleri doğru yazmak çok önemli. Bütün soru gider o zaman. Hiçbir şey çözüm hatalı çıkar yani. Denklemleri o yüzden çok doğru bir şekilde belirlemek gerekiyor. IP açısı atalet momenti pendulumun eylemsizlik momenti alfa P'de ya da theta double dot P'de nedir? Açısal ivmesi değil mi? Tamam. Torque about the center of the mass. And the relative x-axis. Angle of the relative x-axis. Tamam. X eksenine göre açısı yani. X eksenine göre açısı ne oluyor theta P? Şu olmuş oluyor. Burası x direction ya. X direction'a göre buradan oluyor. Theta P bu. Burada 392 eksi. 270 eksi theta P. Fark etmez. Ya bu buraya da. Fark etmez. Kosinüs sinüs bir şey yapıyor. Tamam. Peki. Şimdi bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Neden yetmiyor? Bizim kaç bilinmeyenimiz var? XS bilinmiyor, YS bilinmiyor. İki tane. X double dot, X double dot diye bilinmiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Başka neler bilinmiyor? 5 tane bilinmeyen. Bu 5 tane bilinmeyen yetecek mi? Yetmiyor. Neden yetmiyor? Şeyler de bilinmiyor. Tepki kuvvetleri de bilinmiyor. Normal force bilinmiyor. 1, 2, 3. Ya 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hadi 5 bilinmeyen 5 denklem yazdım. N bilinmiyor. FSP'ler bilinmiyor. 3 tane daha yazmak lazım. FSP, X, FSP'ye bilinmiyor. N 3 denklem daha ihtiyacımız var. O 3 denklem de nereden gelecek? Kinematik constraint'ten gelecek. Kinematik kısıtlar. Yani burayı çok iyi anlamanız gerekiyor o yüzden. Dinamik denklemler tek başına bu problemi çözmeye yetmiyor. Çünkü kinematik kısıta da ihtiyacımız var. Çünkü dinamik denklemlerde kuvvetleri buluyoruz zaten. Inertial force, inertial momenti, inertial force'taki ivme kısımlarını veya inertial moment'teki açısal ivme kısmını hesaplayamıyoruz. Dolayısıyla burada neye ihtiyacımız var? Kinematik denklemlerine ihtiyacımız var. Bu da zaten sadece mekanizma analizinden geliyor. Siz burada mekanizma analizini biliyorsunuz. Kısıt denklemlerine ihtiyacımız var. Şimdi onu da ne yapıyorduk? Kapalı bir şey, vektör loop closure oluşturduk, değil mi? Vektör loop equation'a mesela bakalım. R2 artı R3 eşittir RP demiş mesela. Şu sistem bunun hareketi boyunca bu kapalı çevrenin her zaman korunacak. Şuradaki eşitlik yani. R2 artı R3 eşittir RP eşitliği sistemin tüm hareketi boyunca korunacak. Vektörel içerik bu kapalı bir çevrim oluşturduğu için. Dolayısıyla burada bunu nasıl hesaplayabiliriz? R2 vektörüne
RP çarpı kosinüs delta P, pardon kosinüs theta P şöyle. Şu pendülün açısı. Şu R2 vektörü neye bağlı? Şöyle bir göstereyim. Şu mesela şuraya hareket ediyor. Şöyle hareket ediyor. Bu buradayken R2 vektörü bunu gösterir. Şunun konumunu gösterir. Bu hareket ettiği için bu şuraya itecekmiş. Yani. Şurası değişmiyor ya. Şurası sabit. Şurası inertial reference plane. Inertial reference plane'e göre ben bu noktanın konum vektörü neyi gösteriyor bana? Slider'ın konumunu gösteriyor. Slider'ın x'teki konumunu gösteriyor. Peki R3 neyi gösteriyor? R3 de RP pendulumun uzunluğu. Bunun x direction'daki bileşeni nedir? X direction'daki bileşeni theta p, kosinüs theta p x direction'daki vektörü gösteriyor. Yani bunun şöyle diyelim, şöyle göstereyim. X direction'daki bileşeni. Şu R2'nin x eksenindeki bileşeni. X'si gösteriyor değil mi? R2 yani x's oluyor. R2 x ekseninde. X ekseninde x's oluyor. R3'ün x eksenindeki bileşeni ne? RP çarpı kosinüs theta p. RP çarpı kosinüs theta p. Tamam. Eşittir neye eşit olacak? RP'nin x eksenindeki bileşenine eşit olacak. Pendulumun x eksenindeki iz düşüm. Bir de pendulumun y eksenindeki iz düşüm var değil mi? X eksenindeki iz düşüm konumu bu. Y eksenindeki iz düşümün konumu da y pendulum. Tamam mı? Dolayısıyla x eksenindeki bileşenler bunlar. Vektörlü closure'a göre. Y eksenindeki bileşenler neler? R2'nin y eksenindeki bileşeni nedir? Slider'ın y'deki konumu. Ys. Artı RP'nin sinüs bileşeni, yani R3 eşit R3 vektörü ne oluyor? R3 bunun sinüs bileşeni oluyor. RP sinüs theta p. RP sinüs theta p eşittir. Pendulumun y direction'daki vektörü. Y direction'daki vektörü olur. Yani bunu hem x direction'da hem y direction'da yazıyoruz yazarız. Ve şu eşitlik korunuyor. Şu vektörel toplam korunuyor. O zaman o denklemleri de ekstra dahil edelim sisteme. 3 tane daha denkleme ihtiyacımız var dedik. 2 tane denklem buradan geliyor. Tabi burada ivmesinden geliyor. Yani bunun tek başına kendisinden değil. Bunun türevini alacağız. Çünkü burada ivmeli denklemler var ya. Bunun iki defa türevini alacağız. Şu denklemleri. Bunu mekanizmalardan biliyorsunuz zaten. 2 defa türevini alınca ne olacak bu? X double dot S. X double dot eksi bu tarafa geçti. Eksi X double dot P. P'nin kosinüs bileşenine türevini 2 defa türevini alırsan ne olur? Theta P omega P. Birincinin türevi RP değişmiyor. Yani pendulumun uzunluğu değişmiyor. Yarıçapı rigid. Rigid olduğu için sadece bu içerisinin türevini lazım. 2 defa türevini alınca omega kare geliyor. Yani bir defa türevini alırsa şöyle oluyor. Eksi RP sinüs theta P oldu. Bir kere türevini aldın değil mi? Kosinüs. Şurada da theta P'nin türevi omega P geldi. Tamam. Bunun bir daha türevini almam ne demek? Şu içerisinin şunun türevi artı bir de bu içinin türevi. Şunun türevi. O zaman zincir kuralı uygulamam lazım. Önce bu komple bunun türevini alıyorum. Şuradan gelen bir daha omega P geliyor. Bu omega kare P oluyor. Omega P'nin karesi oluyor. Burası kosinüs oluyor. Bir de ne vardı? Eksi RP omega P RP kosinüs theta P. Şimdi türevini alıyoruz. RP omega P eksi
Eksi sinüs teta p oldu değil mi? Tamam mı? Sonra bunun bir daha türevini alacağız. Bir daha türevini almak ne demek? Şurası alfa p olacak. Yani eksi rp eksi rp teta double dot alfa p ne olacak? Teta double dot p sinüs teta p eksi şu içerisinin türevi yani şunun türevi ya birincinin türevi çarpı ikinci artı yani eksi rp tekrar rp çarpı şu kosinüs teta p olacak. Tamam. Sinüsün türevi bilir. Sinüsün türevi ne? Kosinüs. Teta p içerisinin türevi omega kare. Şu açısal ivmesi şu yani şey ivmesi. Merkezci ivmesi. Yani. Bunu sen sağ tarafa atınca burası artı olacak. Rp omega p'nin karesi kosinüs teta p olacak. Tamam. O yüzden o oradan geliyor. Nereden geliyor diye açıklamasını yaptık. İkinci dereceden türevleri xs eksi xp eksi rp çarpı sinüs teta p teta double dot p. Değil mi? Eşittir rp çarpı omega p'nin karesi. Omega p zaten teta p teta dot p yani. Dot p'nin karesi kosinüs teta p. Peki bunu da yazdık. Diğer denklem nereden geldi? Bu da bunun y bileşeni. Diğer denklem bu y bileşeni ikinci dereceden türevinden geliyor. O da şurada yazıyor. Şunu da o zaman ikinci dereceden türevini alırsan kosinüs teta p çarpı teta double dot oluyor. Şurası da rp omega p'nin karesi çarpı sinüs teta p oluşuyor. Tamam. Bunun o zaman ys şehrin cinsinden yapıyoruz. Ys için yapıyoruz. Y double dot s. Bunlar kinematik kısıt denklem. Rp kosinüs teta p teta double dot p rp omega zaten teta noktanın karesi teta noktanın çarpı sinüs teta p. Peki denklem sayımız yeterli mi? Yetmedi. Hala yetmedi. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane denklem var ama 8 bilim daha var. X double dot s bilinmiyor. Y double dot s bilinmiyor. X double dot p, Y double dot p, teta double dot p bilinmiyor. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 bilinmeyen 6, 7, 8. 6 fspx'ten, 7 fspy'den, 8 de n'den geliyor. 8. denklemde basit zaten. 8. denklemde kısıt denklemimizdi. Hatırlarsanız slider'ın hareketi daima teğet olacak ya. Şu düzleme şu eksene teğet oluyor. Onun zaten ispatını yapmıştık. X ekseni, eksi y ise eksi x eksenini tanjant, alfa. Tanjant gamma eşittir dedik. Alfa değil gamma. O da nereden geliyor? Xs double dot slider'ın ikinci dereceden türevi tanjant gamma eşittir eksi y ys double dot'tan geliyor. Tamam. Bütün denklemlerimizi yazdık şimdi. Kinematik ve dinamik denklemlerimizi, kinematik kısıt denklemlerimizi yazdık. 8 tane bilinmeyen 8 tane denklemimiz var. Şimdi bunları yeniden düzenlememiz lazım. Bilinmeyenler matrisi, bilinmeyenler. Şimdi asymptotic matrix equation dedik. Şimdi x double dot s, y double dot s, x double dot p, y double dot p, theta double dot p, n f spx, f spy şeklinde geldik, bunları düzenleyeceğiz. Şunlar bilinmeyenler vektörümüz, bilinenler vektörümüz ve katsayılar matrisimiz. Şimdi birinci denkleme bakalım. Birinci denklemde nasıl düzenleyeceğiz bunu? XS'e göre. Hemen bunu sağ tarafa attık. Eksi oldu. Eşittir 0 dedik. Daha sonra bunları eksiyle çarptık. Her iki tarafa eksiyle çarptık. Şurası artı oldu. Şurası artı oldu. Değil mi?
Şurası artı oldu. Burası eksi oldu. XS burada başta birincide XS var. Birincide XS var. Tamam. İkincide YS var 0. YS'li şey 0. XS'li terimi MS. MS 0. XP'li terim var mı? Burada yok. XP'li terim olmadığı için burası 0. YP'li Y double T var mı? Y double T yok. Theta double T var mı? Yok. Birinci denklemde 0. Ama ne var? N var değil mi? N var. O da eksi sinüs gama. Sinüs gama. SG dediği sinüs gama. Çarpı sigma mü kosinüs gama. CG'de kosinüs gama oluşuyor. Tamam. Bunu basitleştirdiğim şey gibi yazmış yani. Karmaşık çıkmasın diye CG diye yazmış. CG mesela. Sinüs gamayı da SG diye yazmış. Tamam. Bir de ne var? SPX var. Pendulumla şey arasında tepki boyutu var. X o da bir katsayısı 1. Yani birinci denklemi hallettik o zaman. Birinci satır hallettik. Burası 0. İkinci satıra geçtik. Artık hepsini ben tek tek söylememe gerek var mı? Yok. Zaman kaybetmeyelim. Mantığı anladınız mı? Şu matrisin nasıl yapıldığını mantığını anladınız mı? Tek tek izah etmeye gerek var mı? Denklemleri manipüle ediyoruz yani. Değiştiriyoruz. Bu şekilde bu formata getiriyoruz. Peki bu formata getirdikten sonra direktman şey yazmıyor. Koda bunu yerleştireceğiz. Şimdi bizim girişlerimiz ne olacak? Hemen sistemde girişlerimize bakalım. Girişler zaten şunla şeylerle. Kosinüs teta. Pendulumun bir kere açıları önemli. Pendulumun hızı önemli. Değil mi? Pendulumun açıları hızlı gelecek. Slider'ın açısı hızlı gelecek. Çünkü o gamma şeye bağlı diye. Gamma hıza bağlı. Slider'ın hızına bağlı. Slider'ın hızı gelecek. Evet, slider'ın hızları gelecek. Bir de pendulumun pendulumun açısı gelecek. Başka ne var giriş? Sisteme. X'dat, Y'dat zaten şey bunlar. Slider'ın. Pendulumun açısı ve pendulumun açısı tabii. Pendulumun bir de şeyi var. Hızı. Pendulumun hızına neden ihtiyacımız var? Şu omega kare şuraya yazabilmek için bilinenler ya. Bilinenleri yazabilmek için buraya input olarak tutmamız lazım değil mi? Burada inputlar neler? Ona göre. Hem bu şu sigmayı bilebilmemiz için input'a ihtiyacımız var. Hızına, slider'ın hızlarına ihtiyacımız var. X ve Y'de. Hem de pendulumun açısal hızına açısal hızına ihtiyacımız var. Bir de pendulumun konumuna ihtiyacımız var. Kosinüs theta p, sinüs theta p'yi hesaplayabilmek için. Tamam mı? Dolayısıyla hemen şimdi yazalım. Pendulum ramp diyelim buna. MATLAB kodu açıyoruz. Pendulum ramp diyelim. Pendulum ramp. Peki function ne dedik? Function out oradaki bilinmeyenler bekliyoruz olacak bizim. Function out eşittir. Hemen bizim fonksiyonumuz ismi ne? Pendulum ramp fonksiyonu. Pendulum ramp kaydettik. Tamam. End dedik, fonksiyon sub function kapattık. Şimdi this function is ne diyor burada? Function to compute accelerations of the slider. Slider'ın x ve y indeleri and pendulum on an inclined plane with friction. İlk düzlemde ilk düzlemdeki işte o sürtünme de dahil edildiği yüzeyle ilk düzlemde arasındaki slider arasındaki sürtünmenin dahil edildiği sistemin nedir? Dinamik denklemini yazacağız. Şimdi U1 birinci şeyde nedir? U1'imiz birinci vektör. Giriş vektörümüz X'dat. U2 bunları tabii öyle yazıyorum. Açık yazmıyorum. Kapalı. Biz hatırlayalım diye yani. U1, U2 bunları bilelim diye. Bu şekilde yazıyorum. Y'dat comment bloku şeklinde. U3 giriş neydi? Omega pendulum açısal hızı. U4 neydi?
teta P, teta pendulumu açısal konumu. Hemen bakalım, slider'ın kütlesi 5 kilogrammış. Hem slider 5 kilogram. Gamma yine 30 derece verilmiş soruda. 30 çarpı pi bölü 180. Şu radyan cinsinden. Mü'müz sürtünme katsayımız 0.5. Center of gravity'miz, gravity due to acceleration 8.8687 metre bölü saniye kare. RP pendulumun uzunluğu, çubuk arm uzunluğu, kol uzunluğu 0.5 metre. Değil mi? RP yarıçapı. Pendulumun uzunluğu dedik. Tamam. Sonra M pendulum var. Pendulumun kütlesi 0.5 kilogram. Başka bir de I pendulum var. Pendulumun eylemsizlik katsayısı 0.01. Z eksenindeki eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti kilogram metrekare. Tamam. Compute öncelikle, daha sonra ne yapıyoruz? Compute, bunu daha önce yapmıştık. Compute downward velocity to find direction diyelim. Direction of friction force. Sürtünme kuvvetinin yönünü tayin edebilmek için şurada hıza bağlı olarak bir if bloku çizmemiz lazım. Estat slider hızı. Slider'ın hızı. U1'i alıyoruz. U'nun birincisini alıyoruz. Kosinüs gamma ile çarpıyoruz. Eksi U2'yi alıyoruz. Bunu sinüs gamma ile çarpıyoruz. Tekrar göndereceğim bu arada. Kapanacak birazdan. If estat sıfırdan büyükse dedik. Sigma değerimiz 1. Sıfırdan küçükse else condition'da sigma değerimiz eksi 1. And dedik, kapattık. Tamam. Sigma, şimdi şeye karar verdik. Tamam, yönüne karar verdik. Şu fonksiyonla. Sürtünme kuvvetinin yönünü tayin ettik. Tamam, şimdi şeye devam edelim. Kosinüs pendulumun kosinüs teta p, mesela kosinüs pendulum. Teta pendulumun kosinüs bileşeni. O zaman U4 bizim teta pendulummuş. O zaman CP dedik. CP eşittir kosinüs U4. Tamam. Sinüs P'de o zaman sinüs U4. SP'de sinüs U4. Orada şeyde kolaylık olsun tanımladık. A eşittir. Başta nasıl bekliyoruz? 8'e 8 bilinmeyen 8 denklem var. 8'e 8'lik bir matris tanımladık. Şimdi bu matrisin elemanlarını tek tek yazacağız. A11 neymiş? A matrisimizde A11. Şu bizim A matrisimiz. Şu bizim B vektörümüz. Bilinmeyenler bu out. Out eşittir ne diyeceğiz? Inverse A çarpı B diyeceğiz değil mi? Inverse A. O zaman A matrisinde A11 yazıyoruz. A11 eşittir. MS'ymiş. M slider, tamam. Diğerleri sıfır zaten. Bak, diğerlerini yazmaya gerek yok. Zaten başta nasıl tanımladık? Zeros. 0'a 0, 8'e 8'lik 0'a 0 bir matris tanımladık. Tamam mı? Şimdi sadece dolduruyoruz. İçini dolduruyoruz yani. A11 MC. Birinci satır, birinci satır, ikinci sütun 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 yazmaya gerek yok. 1-6 yazacağız. A1-6, birinci satır 6. sütun. Sigma çarpı mu çarpı CG eksi SG dedik. A17 eşittir 1. A18 yazmaya gerek yok. İkinci satıra geçtik. A22 İkinci satır, ikinci sütun. A22 eşittir MC. 2-3-0, 2-4-0, 2-5-0, 2-6. A26 eşittir. Eksi parantezinde sigma çarpı mu çarpı SG artı CG dedik. Anladınız değil mi burada? Buradaki yazma mantığı. Şimdi ikinci satır 8'in sütunu. O zaman A28 1'miş. 2-7, 2-8, 1. Tamam. Şimdi 3'e geçtik. 3-1, 3-2, A3-3 o zaman. A3-3 eşittir yine. A3 bu sefer MP. M pendulum nasıl tanımlanmış? MP böyle tanımlanmış. Tamam. A3-3 MP. 3-4, 3-5, 3-6 yok. 3-7. A3-7. Çünkü onlar zaten 0. A3-7 eşittir eksi 1. A3-8 0 zaten.
Şimdi dördüncü satıra geçtik. A4 A4 4 A4 4 eşittir MP. 4 5 4 6 4 7 yok 4 8 A4 8 eşittir eksi 1. Finite element analizi aldıysanız eğer ya da duyduysanız öyle bir şey, finite element analizi dersinde node denklemleri çıkartılıyor her bir node için. Ondan sonra bu node denklemleri ne oluyor? Bir matris formunda yazılıyor. Implicit formda. Aynı bu şekilde çözülüyor. O node denklemleri de nodal analiz demiştir burada. Finite element metodun aslında implicit solver yöntemi. Biz burada onu çözmek için onu kullanıyoruz yani. Simulik'te de dolayısıyla doğrudan hesaplayabiliyor. Bunun tabii ki de oradaki solver yani zaman domaini solver'ıyla birleştirmiş hali. Şimdi 4 8 dedik. 1 2 3 4 dedik. 4 4 dedik tamam. 4 7 4 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 eksi 1 tamam. 5'e geçtik. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5. O zaman A 5 5 eşittir. Ne diyeceğiz? Inertia, pendulumun inertiası, ülke baskısı. 5 6 evet 5 6 5 7. A 5 7 5. satır 7. sütun. Eksi RP çarpı SP. A 5 8 RP çarpı CP. 6'ya geldik. A 6 1. A 6 1 eşittir 1. 6 2 0 A 6 3. A 6 3 eşittir eksi 1. A 6 4 A 6 5 6 0 5. sütun eşittir. Eksi RP çarpı C. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 3, 6 4, 6 5 6 5 eksi RP çarpı SP. Tamam. 6 6 6 6 0 6 7 6 8 6 6 6 7 6 8 0 tamam. Şimdi 7'ye geçtik. Sonra 8. 7 A 7 7 1 0 7 2 A 7 2 1 7 3 A 7 4 A 7 4 eksi 1 A 7 5 RP çarpı CP değil mi? 7 6 7 7 8 0 tamam A 8'e geçtik. A 8 8 1 SG Sinüs gamma tamam evet. O zaman SG ile sinüs gamma şu. Bir dakika sinüs gamma nereden geliyor? Sinüs gamma tamam. SG eşittir sinüs gamma diyeceğiz. SG dedik tamam sinüs gamma. CG'yi de tanımlamamız lazım. CG'de kosinüs gamma. Tamam onu da tanımlayalım. O zaman full define oldu. Hatta şuna kosinüs gamma yerine CG diyebiliriz. Şuna sinüs gamma yerine SG diyebiliriz. Tamam. Öyle daha şık olur. Tamam. A8 1'e geldik. A8 1 SG dedik. A8 2 CG dedik. Geri kalan hepsi 0. Tamam. Şimdi B'ye yazalım. B'de nedir? B'yi nasıl tanımlayacağız? Zeros A'yı Zeros 8 8 tanımladık ya. B'yi de Zeros 8'e 1 tanımlayacağız değil mi? 8 tane satır, bir tane sütun olan bir tane vektör. Şu bilinenler vektörü. O zaman B1 1 0 zaten. B2 1. B2 1 ne olacak? Eksi MC çarpı G. B3 1 0'mış. B4 1 ne olacak? B4 eşit eksi MP çarpı G. B5 1 0'mış. B6 1 ne olacak? RP çarpı omega kare P. Peki omega neymiş? Omega P U3'müş yani U3'ün karesi olacak değil mi? U3'ün karesi olacak. U3'ün karesi çarpı CP.
B7 şu yandaki şey şu aşağıya gelecek aslında. 8'e birlik ya. Onu orada yazım hatası olmuş. B7 bir. Şimdi hemen şeyden de kontrol ediyorum. 7 bir RP çarpı yine U3'ün karesi çarpı SP dedik. B8 bile 0 yazmaya gerek yok. Tekrar şeyden kontrol edelim. Kodtan kontrol edelim şurada. A11 MS 1.6 sigma mu CG SG açık yazmış. Tamam. MS eksi sigma mu SG artı G tamam. 2 artı 2.8 2.8 1 tamam. 3.3 MP 7 eksi 1 4.4 MP 4.8 eksi 1 tamam. 5.5 IP 5.7 X RP SP 5.8 RP CP 6.1 6.3 eksi 1 6.5 eksi RP SP 7.2 1 7.4 eksi 1 7.5 RP CP 8.1 sinüs kama 8.2 kosinüs kama. B'ye de direkt koymuş fark etmez. Biz böyle yaptık. B2.1 eksi MSG, B4.1 eksi MPG, B6.1 tamam, VP3 karesi CP, B7.1 RP3 karesi SP. Tamam. Şimdi ne diyeceğiz? Out eşittir. Inverse A çarpı B. Out eşittir ne çıkacak? Ben hem output'u bulayım hem de bize estat değeri yani şeyini versin, hız değerini versin. Estat değeri neydi? Çıkışa istediğimizi verebiliriz aslında. Ben çıkışta bütün bu 8 tane bilinmeyen hepsi çıksın istiyorum. Yani 8 tane bilinmeyen hangisi oluyor bunlar? Matriste yazılanlar. Nerede o matrisimiz? Şunlar XS, Y, X double dates, Y double dates, P. Bu sırası çok önemli. Bak sırasına göre. X double dates, Y double dates, X double P, Y double P, Theta double P, N, S, F, SPX, F, SPY çıkacak. Bir de ilaveten ne çıksın istiyorum? Estat çıksın istiyorum. Onu da aynı şekilde vektöre ekliyorum. O vektörüne ekliyorum. Estat dediğimiz neydi? Şeyin hızı. Ramp sırası. Yani slider'ın çizgisel hızı. Evet. Peki. Fonksiyonumuzu tamamladık. Başka da buraya ekleyeceğimiz bir şey yok. Gayet güzel. Şimdi pendulum ramp fonksiyonu. Simulink açıyorum. Burayı kapattım. Artık şeye geliyorum. Bir tane simulink file açıyorum. Şimdi library browser'dan ne dedim? User defined function, interpreted method function. Geldim burada kodladım interpreted method function. Bunun içerisine ne yazacağım? Pendulum ramp değil mi? Pendulum ramp fonksiyonumuz var. Output dimension'ımız kaç? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir tane de estat var değil mi? 9. Tamam mı? Output dimension'ımız 9. Geldim kapattım bunu save'ledim. Ne diyeyim? Pendulum. İsmi neydi bunun? Pendulum Ramp. Pendulum Ramp Simulation. Dynamic Simulation. Fark etmez. Şimdi evet güzel. Geldik şimdi bakıyoruz şeye. Şimdi bize bunlar sırayla çıkacak. Buralara integral alacağım. İntegral atacağım. İsteği bulacağım. Normal force bulacağım. Bearing force'u bulacağım. Bearing force fx fy. Daha sonra simulation altta buradan simulation çıktısını alabilirim. Buraya inputları besleyeceğim. Feedback yaparak geri besleyeceğim. Dolayısıyla işim oturacak. Şimdi geldim. Bir tane
Demax'ı aldım. Demax açtım. Şuradan birleştirdim. Output'umun Dimension 9. 9 tane çıkacak bir kere. Yani bunu bir öğrendikten sonra gayet zevkli böyle simülasyonların analizleri de yapabilirsiniz. Şimdi sıramız önemli. Ne dedik sıramıza? Sıramız bizim için önemli. Çıkışları ve girişleri. Girişler içinde kaç tane girişe ihtiyacım var? Hemen bakıyorum buradan Pendulum'dan 1, 2, 3, 4 tane girişe ihtiyacım var değil mi? O zaman 4 tane input olacak. Bir de şuna max diyelim. 9 tane de output var. Bunların tabii inputların sırası da çok önemli. Ve outputların sırası da önemli. Inputların sırasına ne dedik? Kodumuzu açtık. Bak x dot, y dot, omega p, theta p değil mi? Hemen inputlarımıza bakıyoruz. X dot slider'ın x yönündeki hızı. X direction'daki hızı. Y dot slider'ın y direction'daki hızı. X dot y dot omega p, theta p. Pendulumun açısal hızı omega p. Theta p de pendulumun açısal konumu. Tamam. Çıkışlarımız neler? Çıkışlarımızda matris. Hemen şurada matrisimize bakıyoruz. XS double dot. XS d dot dedik. Slider'ın X konumundaki ivmesi. YS double dot dedik. Slider'ın Y konumundaki Y direction yani Y bileşenindeki komponenti. Y komponentinin ivmesi. XP double dot dedik. Pendulumun X direction'daki X yönündeki ivmesi. YP double dot dedik. Pendulumun Y direction'daki Theta P double dot dedik. Açısal ivmesi. Pendulumun açısal ivmesi. And normal direction. FSPX slider'ın penduluma yaptığı tepki kuvveti X direction'daki. FSPY slider'ın penduluma yaptığı Y direction'daki tepki kuvveti. Şu ikisi bearing force olmuş oluyor. İkisi vektörel olarak bakarsak vektörel yani karelerin hareketine alırsak, magnituduna bakarsak ve şiddetine, oryantasyonuna hesaplarsak oryantasyonda art tanjant SPY bölü SPX'de hesaplayabiliriz. O zaten olmuş oluyor. Bearing force olmuş oluyor. Şu tepki kuvveti temas yüzeyiyle pendulum değil de slider'ın temas yüzeyiyle arasında şu neydi? Bu rampa. Rampa ile slider'ın temas yüzeyi arasındaki tepki kuvveti. Normal force 2 olmuş oluyor. Tamam. Onu da hesaplıyor. Dolayısıyla buradan bütün bilinmeyenleri çıkartıyor. Şimdi XS double dot bunu türevini alacağız. Bir tane integrative koyalım. Türev diyorum. Çünkü bu double dot'ın bir tane integrative koyarak neyini aldım? Hızına geçtim. Buradan XS dot'a geçtim. Bir tane daha integrative koydum. Konumuna geçtim. Bir tane daha integrative konumuna geçtim. X dot. XS diyelim şurada. Şimdi bir daha integralini aldım. YS double dot integralini aldım. YS dot'a geçtim. Şunun bir daha integralini aldım. Başlangıç koşullarını da yazmamız çok önemli. Zero için konuşmaya başlıyoruz. Ama başlangıç koşulları değişebilir. O sistemin artık siz nasıl başlatmak istiyorsanız o şekilde buraya initial condition'ları girerek başlatabilirsiniz. Hangi hızda, hangi konumda başlatmak istiyorsanız. Simülasyonun her bir anı için onu yapabilir, hesaplar. İntegrasyon attım tekrar şuraya. Pendulumun hızı. İster şimdi dedim. Tekrar integral attım. Pendulumun x'teki konumu dedik. İntegral attım. Pendulumun y'deki konumu. Y'deki hızı pardon. Y'de dot.
Tekrar integrator attım. Pendulumun y'deki konumu. Tamam. Theta P'de için aynı şekilde. Theta P pendulumun açısal hızı. Theta P dot. Sonra tekrar attığım integral pendulumun konumu. Tamam. Diğerleri de integrale gerek yok. Diğerleri zaten şeyler. Ha bu da estat. Şu da estat çizgisel hızı. Çizgisel hızı. Slider'ın çizgisel hızı. Peki. Scope bağla. Şunlara bir tane XY plot bağla. XY graf bağla. Şunun grafiğini bakalım. Şu bearing force. Estat'a bir tane scope bağla. Vektör hızını gör. Sonra n'e bir tane burada n'e scope bağla. Scope bağla. Şeyi gör. Reaction force. Normal force değil. Normal force. Neydi bu? İşte slider and lamp. Slider ve lamp arasında. Değil mi? Tamam. Şimdi şuraya ne geliyor? Şuraya xstat geliyor. Xstat geliyorsa xstat is slider dot y slider dot omega pendulum yani theta p bu da theta p dot oluşturuyor omega pendulum. Bu da theta p'de pendulumun konumu olmuş oluyor. Xstat nasıl gelecek? Xstat'ı aldım. Aslında siz şöyle yapabilirsiniz. Go to deriz. Bir tane koyarız. Şöyle go to xstat. Buraya xstat yazıyoruz. Lokal, global olsun. Böyle xstat yazdık. Şuradan çektim. Şunun xstat buradan gelsin. Tamam. Ystat nasıl gelecek? Yine go to dedik. Go to gstat dedik. Çok kötü oldu. Bazen karışıyor çünkü bunlar. Karışmasın diye şöyle yapıyorum. Ystat'ı buradan aldım. Buradan aldım, çektim. Tamam. Theta P nerede bu Theta P? Theta P'yi buradan çekeceğim. Theta P datı da buradan çekeceğim, değil mi? Theta P dat, Theta P. Tamam. Theta P datı çektim. Go to dedik. Theta P dat. Theta P dat local bit burası. Onu tagledim. Buradan geldim, çektim. Oradaki sinyal yani buraya gidiyor. Buraya giriş yapacak. Tamam, sonra Theta P'ye bakalım. Theta P'de aynı bunu şöyle yazalım. Şunu Theta P diyelim. Çektim. Şunu aldım şöyle. Koydum. Theta B dedik. Tamam. Buraya niye 5 tane oldu? Bu 4 tane. 4 tane. Evet, tamam. Peki şimdi neler kaldı? XSY slider'ın XY'si YS'si. O zaman XY graf tekrar XY graf aldım. XY grafta slider velocity dedim. Slider'ın hızının değişimi. Şurada da şuraya da pendulum velocity dedim. Ağırlık merkezi pendulum hızının değişimi. XY grafta çizime göre. Bir de tepki bearing force'ları force'ları göstersin. Tamam mı? Bu şekilde bakalım şimdi. Simülasyonumuzu çalıştıralım. Bunlar parametreler. Inertial and geometric parameters. The pendulum simulation. Initial condition'lara bakmış. Initial condition'lar x'ta hepsi 0. Initial condition variable. Fakat şunlar 0 değil.
O sıfır, oradaki değişkenleri nasıl yazacağız? Nereye ekleyeceğiz? Yani hızlarımız sıfır. Tamam, başlangıç hızlarımız sıfır olsun. Olmayabilir ama biz sıfır kabul edelim. Şimdi burada initial condition şeyler değişken. XS mesela şuraya yazacağız. Integrator XS. Bak XS tabi integre ediyorsun. Initial condition yazıyorsun ya. Tamam, X direction XS sıfırmış. YS 1'miş. YS yukarıdan başlamış. XP pendulumun konumu initial condition'ı. Tabii şey koordinatları. Inertial reference frame koordinatları var. 0.35 36. Bunu gerçek deney yaparken deneysel sonuçtan çıkıyor. Deney düzenini kuracaksınız mesela. O deney düzenindeki oradaki geometrik parametreleri de yazarsınız baştan. Yani nereden başlatmak istiyorsanız. Yani şuradan başlatmışlar pendulumu. Tamam mı? Şu pendulumu buradan başlatacağı için initial condition'ları ne olmuş? Buna göre şu vektör X direction'a ve Y direction'daki uzunlukları. Sen istersen pendulumu buradan başlat. Deney yapacaksın ya. Slider'ı buradan başlattın. Pendulumu şuradan yukarıdan birden başlattın. Slider'ı buradan da başlatabilirsin. Pendulumu böyle de başlatabilirsin. Yani o tamamen sana kalmış. Deneyi nasıl yaptığına, nasıl kurguladığına kalmış bir şey. O başlangıç koşulları konfigürasyon yani. Sistemin konfigürasyonundan geliyor. Dolayısıyla şuraya ekliyoruz onları. XP'nin başlangıç koşulu 0.3536'mış metre. YP'nin başlangıç koşulu 0.64'müş. Theta P'de eksi pi bölü 4'te başlamış. Eksi pi bölü 4'te başlamış. Eksi pi bölü 4'ün anlamı ne? Saat yönünün şurası pozitif artı oluyor. Eksi pi bölü 4 böyle oluyor. Saat yönünün pi bölü 4. Şurası pi bölü 4. 45 derece. 45 derece değil mi? Şöyle oluyor. Böyle. Yani x direction'a göre eksi. Saatin tersi artı kabul ediyordu. Şöyle eksi. Yani evet aynen böyle başlamış. Şöyle. Tamam, eksi pi bölü 4. Peki güzel. Şimdi direkt sonuca bakalım. Modeling dedik. Model settings. Kaç saniye sürdürmüş simülasyonu? Simülasyon 4 saniye sürdürmüş. Normal force'un değişimine bakalım. Bir de buradaki bunun location position değişimine. Normal force. İsterseniz şeye de bakabiliriz. Artık neye bakmak istiyorsanız, neyi gözlemlemek istiyorsanız ona göre bakarsınız. Tepki kuvvetlerine bakarsınız. Şeye bakarsınız. İşte bearing force'a. Bearing force. Variable step aldık. O da 5 solid biz play etmiş dedik. Böyle zaman tükeniyor. Tamam, 4 saniye dedik. Simülasyon 4 saniye gösterelim. Bu ramp slide simülasyon kapattık. Ramp simülasyon. Tamam. Modeling baktık. Model settings. Tamam, 1 eksi 0 o da 45. Tamam. Simulation'a geldik. Run dedik. Şu pendulumu gösteriyor. Bakın böyle geldi, böyle gitti. Şunun eksislerini büyütebiliriz de. Şu zaten ikisi yapılı, şu şeyi gösteriyor. Direkt hızını gösteriyor bak. Yani hızının direction gösteriyor. Bir yere konumu gösteriyor. Hızla konum aynı. Yani böyle gidiyor. Yani bu böyle giderken böyle salınıyor. Sonra böyle gidiyor, salınıyor. Şu pendulum konumu. Uç noktasının konumu. Pendulum bow position. Slider position. Şurada slider position. Bunu gösteriyor. Bunu tabii genişletebiliriz. Tamam. İsterseniz kendiniz grafik de çizdirebilirsiniz. Onu da göstereyim, grafik çizdirmeyi de. Bir de neye bakıyorduk? Mesela bearing force'a bakıyorduk. Normal force'a bakıyorduk. Normal force, evet, normal force değişimi de şu şekilde. Bakın aynı işini sonuçtaki gibi görebilirsiniz. 50 ama 40 ile 50 arasında. 50 arasında.
Biraz farklılık var. O nereden geliyor farklılık? Bakmak lazım. Bilinç. 0.01'miş ya şey. Parametreler şuymuş. Bir de şeyleri kontrol edelim. Parametre. 5.30 Mercedes 05 tamam. Onlarda sorun yok. RP05 tamam. Neyse. Pendulum velocity diye bu ya. Pendulum position işte. Şuna pendulum center of mass position diyordu. Şuna slider position, slider velocity değil. Şu slider position ses YS ya. Şu pendulumun center of mass position. Tamam. Pendulum açısı theta p pendulum açısı. Pendulum angle ona mesela bir bunu da bakalım. Bakarız. Normal force dedik. Sima out'a ne demiş? Bunları sima out work space olarak çıkartmış. Şurada bir force demiş. Tamam. Şunu eklemiş. Tangential velocity of slider demiş. Tamam. Şimdi slider position, pendulum center of mass position, bearing force. Tamam, slider position şu aşağıda gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Tamam. Doğru. Şu tabii 10 saniye çözülmüş. 10 saniye, 4 saniye. Force. Ha tamam şimdi oldu evet. Aynen. O çünkü diğeri 10 saniye çizilmiş. Biz 10 saniye çizmişiz. Bu 4 saniye çizilmiş. Tamam. Theta P açısı bu şekilde. Değişimi. Tamam. Bunların grafiğini çizmek istersek mesela ne yapıyoruz? Simout. Hepsini simulation out'a atsın. Neleri atmış burada simulation out'a? XS'i almış, Y'si almış, XP'yi almış, YP'yi almış, Teta'yı almış, şunları almış, bir coaster'ı almış, pendulum'u almış, tamam. Sonra workspace'e simout komutuyla library browser'dan geldik. Sinks dedik. Simout workspace. Şunu geldik aldık. Bir tane max Demax dedik. Max pardon. Max dedik. Kaç tane çıkışımız var? 9 tane çıkışımız var. Geleceğiz bunları. 9'da mesela workspace'e atabiliriz. Grafik çizdirmek istiyorsak yani. Ona zamanımız kalmadı bu arada. Hepsini yapmayacağım ben o yüzden. Bir tanesi basit bir tanesi için yapacağım. XS Y'si aldık. Diğerleri 0 mesela 2 tane çıkış olsun. XS Y'si çizdirmek istiyoruz diyelim. XS'de slider'ın X konumuyla Y konumu. Tamam. Önce simülasyonu koşturduk. Kapattık. Ondan sonra geldik buraya. Out dedik. Bir tanesi için yapıyoruz. Diğerleri için yaparsın. Buraya yazmayacağız tabii ki. Results kısmına no dedik. Bir dakika. New dedik. Script dedik. Bir tane açtık. Save dedik. Results Simulation Sim Results dedik. Output burada. Out.simout mesela bu time T eşittir P out. Out.simout P out. Tamam. Out nokta şöyle diyeyim. T out. T eşittir out nokta T.
T'yi çıkarttı. Out noktasına data 1. Data 1 neymiş? XS'miş. Mesela XS eşittir out nokta sim out data diyelim mesela. Data eşittir out sim out dedik. E, data eşittir time data nokta data dedik. Evet. 4005'i kilit oldu. Şöyle şunları kopyalıyorlar. T'yi yazdık. Data eşittir out sim out. Data eşittir data nokta dedik. Tamam. Data'nın birincisi neymiş? XS, ikincisi YS'miş. Yani XS eşittir data birinciyi al. YS eşittir data ikinciyi al. Plot dedik. Bu şekilde çıktıyı aldık. Çıktıyı aldıktan sonra XS ile YS arasındaki şeyi çizebiliyoruz yani. Siz artık burada hangi output seçecekseniz mesela simulation açtık. Buradan istediğiniz grafiğini çizdirmek istediğiniz şeyleri bağlarsınız buraya. Oradan işte artık seçersiniz. Mesela başka neyi çizdirelim? Bunun yanında ben işte pendulum açısını çizmek istiyorsunuz. Bir şey yaptım veya normal force çizmek istiyorsunuz. Şu pendulum açısı şu normal force oluyor. Ve bunu buradan bu şekilde yine çalıştırdığımızda kapattık. Şimdi bu sefer output ne oldu? T eşittir T out zaten T data out data eşittir data şu kodlar zaten sabit. Result kısmında. Data kısmına geldik. Data 4 tane çıkışımız var. 4 tane output'umuz var. Nelere karşı geliyor onlar? Birincisi XS, ikincisi YS, üçüncüsü Theta P'ye, dördüncüsü N'e. Yani Theta P ve N var. O zaman Theta P Theta P eşittir data üçüncüsü sütun. N de data dördüncü sütun oluyor. Plot T'ye göre N'in grafiğini çizebiliriz. Graph of the normal force with respect to time mesela. Şunu visualization diyordu. Şurada the graph phase graph the phase plot of the slider prediction. Plot başka ne diyebiliriz? Theta P dedik. Şurada angle of the pendulum evaluation with respect to time diye düşünüyorlar. Tamam mı? Şunları çizdirelim. Şuna figür 1 mesela. Figür 1 2 bu da figür 3 olsun. Zaten bearing force'da da yapıyorsun. Fark etmez yani. O artık size kalmış. Baştan çalıştırıyoruz. Şu ne için gerekli? Data extraction için space'ten çiçek bunlara bu büyük harfle yazmış.
Evet. Şu slider position, figür 2 slider'ın position'ı, kolun faz grafiği, x'ye aşağıya doğru gidiyor. Şu tepki normal kuvvet, normal force. Şu da pendulum açısı. Açısının değişimi. Tamam mı? Simülasyon sonuçları da bu şekilde oluyor. Var mı soracağınız soru? Dolayısıyla dinamik analizin nasıl yapılacağını gösterdik. Sizin olayınız sadece orada bir constraint equation'ları var. Onlar zaten mekanizmalar dersinden biliyorsunuz. Vektör loop projeni çözüyoruz. Artı biz kuvvet ve moment dengelerinden serbest sinyal dönemlerini çıkartıp her bir mekanizmanın, her bir parçasını, rigid parçalarını. Oradaki kuvvet force, dynamic force balansı yapıyoruz. Inertia force'ları yapıyoruz. Ağırlık merkezini vesaire. Oradan denklemlerimizi yazıyoruz. Constraint yani simultaneous constraint operation'lar. Onları matris formuna çeviriyoruz. Daha sonra da burada o kodu function block şeklinde içerisinde interpret method function şeklinde gömüp buradan sonuçları şeyleri alıyoruz. Bunların türevlerini falan, integrallerini alıyoruz falan. Ondan sonra input output ilişkisi şeklinde tek bir satır, tek bir şekilde bir function block içerisinde bunun simülasyonunu yapabiliyoruz. Bütün mekanizmaların dinamik analizleri bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Oldu, o zaman yine kafanıza takılan soruları sorarsınız. Görüşürüz. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere. Sağ olun.